Merhaba arkadaşlar, örgü atölyeme hoş geldiniz. Paylaşımlardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için önemli. Soru ve önerilerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Yeni videoların gelmesi için beğeni butonuna tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Bu videoda size 2-3 yaş için uygun, yan tarafları bantlı süveteri anlatacağım. Süveterin eni 30 cm, boyu 32 cm. Siyah ip Nako Kaliko, pembe ip Yarnart cins. 5 mm tığla ördüm. Yakada ve bantlarda 3,5 mm tığ kullandım. Daha yumuşak olmasını tercih ettiğim için 5 mm tığ kullandım. Siz ipinize ve elinize göre farklı numara tığla örebilirsiniz. Süveteri daha büyük boyutta da örebilirsiniz. Örneğin enini 50 cm yapmak istiyorsanız lastikleri her iki taraf için de toplam 5 cm yaparsanız pembe bölüm 45 cm olur. 45 cm uzunluğunda zincir çekiyoruz. Zincir sayısının 3'ün katı olması gerekiyor. Ayrıca bu örnekten şal, battaniye, çanta da örebilirsiniz. Şimdi süveteri örmeye başlayalım. Lastik için 3'ün katı olacak şekilde 48 tane zincir çekiyorum. Çok fazla sıkmadan ...48 tane zinciri tamamladıktan sonra 2 zincir daha çekiyorum. Sondan 1, 2, 3. zincirin içine girerek ikili trabzan örüyorum. Lastiğin ilk sırasında ikili trabzan örüyorum. Toplamda 48 adet ikili trabzan olacak. Birinci sırayı tamamladıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İkinci trabzanı önden alarak ikili trabzan örüyorum. Üçüncü trabzanı arkadan alarak ikili trabzan örüyorum. Sonraki trabzanı yine önden alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Diğerini arkadan alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bir defa önden, bir defa arkadan olarak ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Sondan ikinci trabzanı da arkadan alarak ikili trabzan örüyorum. Son trabzanı da zincirin içine girerek ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum.
Dönüyorum. Şimdi üstte kalan trabzanı önden alarak ikili trabzan örüyorum. Altta kalan trabzanı da arkadan alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Yine üstte kalanı önden alıyorum. Altta kalanı arkadan alıyorum. Lastiği 4 sıra öreceğim. 4. sırada da 3. sırada yaptığım gibi üstte kalan trabzanları önden alarak altta kalan trabzanları da arkadan alarak örüyorum. Aynı işlemleri tekrar ederek lastiğin sıra sayısını çoğaltabiliriz. Lastiği 4 sıra ördükten sonra 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 1, 2, 3 tane trabzan atlıyorum. Boşluğun içine giriyorum. Sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 trabzan atlayıp araya giriyorum. Sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 trabzan atlayıp araya giriyorum. Sık iğne örüyorum. Eliniz sıkıysa 3 zincir de çekebilirsiniz. Sıranın sonuna kadar devam ediyorum aynı şekilde. Sıranın sonunda yine 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. trabzanın köşesine giriyorum. Sık iğne örüyorum. Bu sırada toplamda 16 tane boşluk oldu. Şimdi ipi değiştiriyorum. Pembe ipi siyahın içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk boşluğun içine 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. Yandaki boşluğun içine 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Oraya da 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. İpim kalın olduğu için yalancı sık iğne örüyorum. Siz ikili trabzan da örebilirsiniz. Tüm boşlukların içine 3'er tane
yalancı sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Sondaki boşluğun içine 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. 3. sık iğneyi de köşeye zincirin içine girerek örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada bunu bırakıyorum. Köşeden giriyorum. Siyah ipi içinden çıkarıp 2 zincir çekiyorum. İlk araya girerek sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Diğer üçlünün arasındaki boşluğa giriyorum. Sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Araya girip sık iğne örüyorum. Sıranın sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. Köşeye giriyorum. Sık iğne örüyorum. Pembe ipi alıyorum. Siyahın içinden geçiriyorum. Şimdi pembe iple devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk boşluğun içine 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. Yandaki boşluğun içine 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. Bu sırada da tüm boşlukların içine 3'er tane yalancı sık iğne örüyorum. Son boşluğun içine 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. 3. yalancı sık iğneyi zincirin içine girerek örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Pembe ipi burada bırakıyorum. Bu tarafta yine köşeden giriyorum. Siyah ipi içinden çıkarıp 2 zincir çekiyorum. Boşluğa giriyorum. Sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Boşluğa giriyorum. Sık iğne örüyorum. Sıranın sonunda yine 2 zincir çekiyorum. Köşeye giriyorum. Sık iğne örüyorum. Burada bıraktığım pembe ipi alıyorum. Siyahın içinden geçiyorum.
Pembe ile devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk boşluğun içine 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. Diğer boşluğun içine geçiyorum. Oraya da 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. İstediğim uzunluğa gelene kadar aynı işlemleri tekrar ederek devam ediyorum. Süveterin arka bölümünü yakaya kadar ördüm. Lastikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra. Yakaya derinlik vermek için 2 sıra daha ördüm. Burada köşe olmaması için eğim verdim. Birazdan diğer tarafta nasıl yapılacağını göstereceğim. Ölçüyle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Süveter 2-3 yaş için uygun. Lastikten itibaren yakaya kadar 30 santimetre. Yine lastikten omuza kadar 32 santimetre. Süveterin kenarlarının lastikleri örülmeden önceki eni 25 santimetre. Her iki tarafa da 2,5 santimetre lastik örüldükten sonra toplamda 30 santimetre olacak. Şimdi yakanın diğer bölümünü birlikte örmeye başlayalım. İç taraftan başlıyorum. 1, 2, 3, dördüncünün sağından aralara sık iğne örmüştüm. Onun içine giriyorum. Şuraya içine giriyorum. Şimdi boşluğun içine girip bir tane sık iğne örüyorum. Yine aynı boşluğun içine girerek bir tane yalancı sık iğne örüyorum. Yan taraftaki boşluğa giriyorum. 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. Bu boşluğa da 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. Son boşluğun içine 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. Üçüncü yalancı sık iğneyi de zincirin içine girerek örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada bırakıyorum ipi. Siyah ipe geçiyorum. Az evvel pembeye başlarken girdiğim sık iğnenin içine giriyorum tekrar.
İki zincir çekiyorum. Boşluğun içine giriyorum. Sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Sonra diğer boşluğun içine giriyorum. Sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Son boşluğun içine girip tekrar sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Köşeye giriyorum. Ve sık iğne örüyorum. Burada bıraktığım pembe ipi siyahın içinden geçiriyorum. Siyahı bırakıyorum. Pembe ipi alıyorum. İki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Burada oluşturduğum boşluğun içine girip 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. Yan taraftaki boşluğun içine giriyorum. 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. Son boşluğun içine giriyorum. Oraya da 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada bırakıyorum. İpi kesiyorum. Buradaki siyah ipi de kesiyorum. Süveterin yaka bölümünü bu şekilde tamamladım. Şimdi ön bölüme geçiyorum. Süveterin önünü de yakaya kadar ördüm. Arka bölümde uyguladığım işlemleri ön tarafta da uyguladım. Sadece sıra sayısı farklı. Lastikten itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra ördüm ön tarafı. Bir de ön tarafın derinliği de daha fazla. Arkada 2 sıra ördüm. Ön tarafta da 4 sıra ördüm. Yine burada da köşe olmaması için eğim verdim. Bu bölümün de nasıl yapılacağını diğer tarafta göstereceğim. Ölçüyle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Lastikten itibaren yakaya kadar olan uzunluk 28 santimetre. Lastikten omuza kadar olan uzunlukta 32 santimetre. Eni yine arkada olduğu gibi 25 santimetre. Şimdi de ön tarafta bu bölümün nasıl yapılacağını göstereceğim. 1, 2, 3, 4. boşluğun üzerinden siyahla yaptığım sık iğnenin içine giriyorum. Şuraya. Boşluğun içine girerek sık iğne örüyorum.
Aynı boşluğun içine yalancı sık iğne örüyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. O boşluğun içine 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. Yan taraftaki boşluğun içine de 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. Son boşluğun içine giriyorum. 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. Üçüncü yalancı sık iğneyi de yine zincirin içine girerek örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada bırakıyorum. Siyah ipe geçiyorum. Az evvel başladığım yere tekrar giriyorum. İki zincir çekiyorum. İlk boşluğun içine giriyorum. Sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aradaki boşluğa giriyorum. Sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Son boşluğun içine giriyorum. Yalancı sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Köşeye giriyorum. Sık iğne örüyorum. Burada bıraktığım pembe ipi siyahın içinden geçiriyorum. Siyah ipi bırakıp pembe ile devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Boşluğun içine 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. Yandaki boşluğun içine 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. Üçüncü boşluğun içine de yine 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine pembe ipi böyle bırakıyorum. Buradan köşeden giriyorum. Siyah ipi geçiriyorum. 2 zincir çekiyorum. İlk boşluğun içine girerek sık iğne örüyorum yine. 2 zincir çekiyorum. Diğer boşluğun arasına girdim. Sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Köşeye giriyorum yine. Sık iğne örüyorum. Pembe ipi yine siyahın içinden geçiriyorum. Siyahı bırakıyorum. Pembe iple devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk boşluğun içine 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. Yandaki boşluğun içine 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. Son boşluğun içine
2 tane yalancı sık iğne örüyorum. Köşeye zincirin içine giriyorum. 3. yalancı sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Pembe ipi yine bırakıyorum. Buradan köşeden giriyorum. Siyah ipi geçiriyorum. 2 zincir çekiyorum. İlk boşluğun içine giriyorum. Sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Boşluğun içine giriyorum. Sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine köşeye giriyorum. Sık iğne örüyorum. Pembe ipi yine siyahın içinden geçiriyorum. Siyahı bırakıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk boşluğun içine 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. İkinci boşluğun içine 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. Son boşluğun içine 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. 3. yalancı sık iğneyi de zincirin içine girerek örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Pembe ipi yine burada bırakıyorum. Köşeden giriyorum. İpi geçiriyorum. Burada bırakıyorum. Pembe ipi de kesiyorum. Şimdi omuzlardan arka ve önün birleştirilmesini göstereceğim. Arka tarafta pembeyi örüp bırakmıştım. Şimdi bu siyah 2 pembenin arasında kalacak birleştirirken. Köşeden giriyorum. Siyah ipi arka tarafın köşesinden geçiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Ön tarafta boşluğa girerek sık iğne örüyorum. Sonra karşı taraftaki boşluğa giriyorum. Birinci boşluğa. Yine siyah ipi alıyorum. Buradan geçiriyorum. 2 zincir çekiyorum yine. Şimdi ön tarafın ikinci boşluğundan giriyorum. Sık iğne örüyorum. Arka bölümdeki ikinci boşluğa giriyorum. Siyah ipi geçiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Buraya köşeye giriyorum. Çıkıyorum. Yine arka tarafın köşesinden giriyorum. Siyah ipi çıkarıyorum buradan da.
Omuzları bu şekilde birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Şuraya 2 trabzanın arasına siyah bölüme giriyorum. Sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum yine. Yine aynı şekilde şuraya giriyorum. Sık iğne örüyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Yine araya giriyorum. Yarım sık iğne yapıyorum. Zincir çekiyorum ve bitiriyorum. Bu omuzda da aynı işlemleri tekrarlayarak birleştirme işlemini yapacağım. Daha sonra yakanın lastiğini örmeye başlayacağız. Ön tarafında bu şekilde siyahları ördüm. Arka tarafta da bir sırada siyah ipimiz yok. Orayı da tamamlıyorum. İki zincir çekiyorum. Araya giriyorum. Yarım sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Burayı da bitiriyorum. Süveterin bir tarafı tamamlandı. Bu omuzda da aynı işlemleri tekrarlayarak birleştirmeyi tamamlayacağım. Süveterin bir kenarının lastiğini ördüm. Şimdi diğer kenarın lastiğini hep birlikte örelim. Süveterin etek lastiğinin köşesinden giriyorum. İki zincir çekiyorum. Lastiğin kenarından girip sık iğne örüyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Aynı şekilde yine kenardan girip sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Şuraya boşluğa giriyorum. Sık iğne örüyorum. Lastik bölümünde 3 tane yuva olacak. Devam ediyorum. 2 zincir çekiyorum. Bundan sonra sürekli siyah bölümün olduğu boşluğa girip sık iğne örüyorum. Eğer eliniz sıkıysa 3 zincir de çekebilirsiniz. Birinci sıranın sonunda yine etek lastiğinde 3 tane yuva oluşturacağım. 2 zincir çekiyorum. Lastiğin kenarındaki boşluğa giriyorum. Sık iğne örüyorum.
2 zincir çekiyorum. Sık iğne örüyorum. Son olarak yine 2 zincir çekiyorum. Lastiğin köşesinden giriyorum. Sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk boşluğa giriyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Sonraki boşluğa giriyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. İlk boşlukta zincirle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. Bundan sonraki oluşturduğum bütün yuvaların içine girerek ikişer tane ikili trabzan örüyorum. Son yuvanın içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Son trabzanı da köşeye zincirin içine girerek örüyorum. İki zincir çekiyorum. Dönüyorum. İkinci trabzanı önden alıyorum. Şuradan giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Sonraki trabzanı arkadan alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Yine bu trabzanı önden alıyorum. Sonrakini arkadan alıyorum. Bir defa önden alarak örüyorum. Bir defa da arkadan alarak örüyorum. Aynı işlemleri tekrar ederek sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Lastiğin ikinci sırasının sonuna geldim. Son trabzanı
Yine köşede zincirin içine girerek örüyorum. İki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Lastiğin 3. sırasında üstte kalan trabzanı önden alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Altta kalanı arkadan alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Aynı işlemleri tekrar ederek bu sırayı da tamamlıyorum. Süveterin kenar lastiklerini 3 sıra örüyorum. Bu sırayı tamamlayıp geliyorum. Süveterin kenar lastiklerini tamamladım. Şimdi yaka lastiğini öreceğim. Yaka lastiğinde 3,5 numara tığ kullanıyorum. Yaka lastiğinde süveterin arka tarafından başlıyorum. Bu boşluktan giriyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane trabzan örüyorum. Yandaki boşluğa girerek 2 tane trabzan örüyorum. Arka bölümde yakayı oluşturmak için sonradan 2 sıra örmüştüm. 2 sıranın arasındaki bu köşeye eğim vermek için 3 tane trabzanı bir trabzan olarak öreceğim. Şimdi bu boşluğa tekrar giriyorum. Bir defa çıkıyorum. Sonra bu araya giriyorum. Yine bir defa çıkıyorum. İpi alıyorum. Sonra trabzanın hizasındaki boşluğa girip trabzanı 2 defa da tamamlıyorum. Bu boşluğa 2 tane daha trabzan örüyorum. Bir sonraki boşluğa 3 tane trabzan örüyorum. Boşluğun içine yine 3 tane trabzan örüyorum. Ön tarafta da yakayı oluşturmak için sonradan 4 sıra trabzan örmüştüm şuraya kadar.
Şimdi üstten 2 sırayı ördüm. Boşluklara 3'er tane trabzan ördüm. Şimdi ön taraftaki şu köşeye eğim vermek istiyorum. Trabzanların hizasındaki boşluğun içine giriyorum. 2 tane trabzan örüyorum. Üçüncü trabzanı da aynı boşluğun içine giriyorum. Bir defa çıkıyorum. Sonra şu köşe olan yere 2 trabzanın arasındaki boşluğa giriyorum. Bir defa çıkıyorum yine. İpi tığın üzerine alıyorum. Yine bir sonraki boşluğun içine girerek 2 defa da trabzanı tamamlıyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane daha trabzan örüyorum. Sonra diğer köşeye gelene kadar boşlukların içine 3'er tane trabzan örüyorum. Yakanın bu tarafında eğim vermek için yaptığım işlemleri diğer tarafta da yapıyorum. Birinci sırayı tamamlayıp geliyorum. Birinci sırayı tamamladım. Köşeye girerek bu sırayı kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. İkinci trabzanı önden alarak ikili trabzan örüyorum. Üçüncü trabzanı arkadan alıyorum. Trabzan örüyorum. Bir sonraki trabzanı yine önden alıyorum. Trabzan örüyorum. Arkadan alıyorum. Birinci sırada köşede 3 tane trabzanı birleştirerek bir trabzan olarak örmüştüm. Şimdi onu yine şuradan üçünü birden önden alıyorum. Trabzan örüyorum. Sonra tekrar devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar aynı işlemleri tekrar ediyorum. İkinci sırayı da tamamladım. Köşeye girerek sırayı kapatıyorum. Üçüncü sıra için 2 zincir çekiyorum. Üstte kalan trabzanı önden alarak trabzan örüyorum. Arkada kalan trabzanı alttan alarak trabzan örüyorum. Üstteki trabzanı önden alıyorum. Trabzan örüyorum.
Aynı işlemleri tekrar ederek 3. sırayı da tamamlıyorum. Yakayı toplamda 3 sıra örüyorum. Süveterin yakasının 3. sırasını da ördüm. Yakamız tamamlandı. Şimdi yan taraftaki bantların nasıl örüleceğini göstereceğim. Bant 6,5 santimetre. Siz farklı uzunlukta da örebilirsiniz. Süvetere dikmek için ip bırakıyorum biraz. 6 zincir çekiyorum. Bantın daha geniş olmasını istiyorsanız zincir sayısını çoğaltabilirsiniz. Şimdi zincirin içine girerek sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. İstediğim uzunluğa gelene kadar sık iğne örmeye devam ediyorum. Bu bantı da ördükten sonra her iki bantı da süveterin kenarlarına dikeceğim ve süveteri tamamlayacağım. Kenarlara bantları diktikten sonra süveterimiz tamamlandı. Güzel paylaşımlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.